Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde bu görmüş olduğunuz minik minik sevimli pidelerin yapımını göreceğiz. Kıymalı pide hazırlayacağız. Çocukların çok sevdiği, severek tükettiği bu nefis pideleri hazırlamak çok kolay. Dilerseniz fazla yapıp derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Eğer çalışıyorsanız büyük bir rahatlık oluyor. Malzemeleri görüyorsunuz. Hemen yapım aşamasına geçebiliriz. Şöyle 2-3 tane kapya biberi güzel yıkadım. Çekirdeklerini çıkarıyoruz. 3-4 tane de yeşil biber. 2 baş kuru soğan, 3-4 diş sarımsak. Böyle küçük bir el rondosunda hepsini küçültelim. Biberlerimizi de aynı şekilde hazırlayalım. İsterseniz küçük küçük de doğrayabilirsiniz. 2 tane domates kullanıyorum. Domatesler de yıkandı. Kabuklarını çıkarıyoruz. Onları da bu görmüş olduğunuz küçük el rondosunda parçalıyoruz. Bir demet maydanozun tamamını kullanıyorum. Güzelce yıkadım. Maydanozları da doğradık. Ben fazla yapacağım için bugün 1 kilo yağsız dana kıyma kullandım. Seviyorsanız yağlı koyun kıyması da kullanabilirsiniz. Pul biber, karabiber, tuz, 1 yemek kaşığı karışık salça, şöyle yarım çay bardağı kadar sızma zeytinyağı, sevdiğiniz baharatlardan kullanabilirsiniz. Miktarları size bağlı. Bazıları çok baharatlı sever, bazıları sevmez. Orasını tamamen size bırakıyorum. Evet, iç harcımız gördüğünüz şekilde pratik bir şekilde hazırlandı. Şimdi hamurunu hazırlıyoruz. Şöyle bir paket 10 gram kuru mayayı yoğurma kabımızın içine aldık. Üzerine 5 su bardağı ılık su ekledim. 1 tatlı kaşığı toz şeker, yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim onun üzerine. Yoğurmaya başlıyoruz. 7,5 su bardağı kadar un kullandım. Evlerde kullanmış olduğumuz klasik 200 milimlik su bardağı ölçüsüyle. Üzerine kapattım. Gördüğünüz gibi gayet güzel mayalanmış, taşıyor. Şimdi artık şeklini vermeye başlayabiliriz. Evet, size sevgiler gönderiyoruz. Şimdi şöyle uygun bir tahtanın üzerine bir parça hamurumuzu alıyoruz. Unlayarak yarım santimden daha ince olacak şekilde açıyoruz. Hamur kabaracağı için çok fazla kalın tutmuyoruz hamuru. Şöyle büyük bir kase yardımıyla şeklini veriyoruz. Hamurlarımızın için yeteri miktarda iç malzememizden ekliyoruz. Gösterdiğim şekilde kapatıyorum.
Bu verdiğim ölçülerle tam 5 tepsi pide hazırladık. Baya bir bereketli oluyor. Çocuklar özellikle çok seviyorlar. Evet, gösterdiğim şekilde hemen pratik bir şekilde şeklini verdim. Gördüğünüz gibi şöyle hafif elimizde düzeltip yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine dizelim. Fırınımı bu arada çalıştırdım. 200 derecede alt üst ayarda ısınmaya başladı fırın. Beş dakika kadar tepsi mayası verdikten sonra pişirebilirsiniz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Özellikle çalışan bayansanız fazla yapıp derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Elinizin altında hazır yemek bulunmuş olur. Biz bugün fazla yaptık. Yarısını da derin dondurucuda sakladık. Okullar açılıyor. Çocuklar geldiğinde hazır yemek bulunmuş olur. Yanına bir mercimek çorbası, bir salatayla afiyetle tüketebilirsiniz. Bu yöntemle gerçekten çok kolay oluyor. Bu şekilde kapatıp ters çevirip kesmek çok kolay oluyor. Büyük bir rahatlık. Gördüğünüz gibi hemen pide şeklini verebiliyorsunuz. Şöyle uçlarından 1 santim kalacak şekilde kesik atıyoruz. Evet, düzgün bir şekilde fırın tepsimize diziyoruz. İlk tepsimiz bitti. Gördüğünüz gibi hemen pratik bir şekilde üzerine yumurta sürüyoruz kenarlarına güzel kızarsın diye. Sürmeye de bilirsiniz yumurta. Çıkardıktan sonra tereyağı sürebilirsiniz sıcak sıcak. O şekilde de hazırlayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi ilk tepsimiz pişerken ben diğer tepsileri de hazırladım. 20 dakika içinde pişti. Mis gibi kokular yayılmaya başladı. Gerçekten hem kolay hem çok lezzetli bir tarif. Şöyle gösteriyorum. Ne kadar bereketli. Şimdi biz hepsini pişirdik. Şöyle sunum için tepsilerimize alıyoruz. Çocuklar çok sevdiği için bu pideyi kendileri hazırlamak istiyorlar bu şekilde. Daha sonra
Yarısını da derin dondurucuya saklayacağız. Çocukları evlerine götürecekler. Orada canlar istediğinde yiyecekler. Buraya kadar da izlediyseniz, videom sizin için faydalı olduysa lütfen beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz biz video paylaştığımızda size bildirim gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyet olsun.